Evet sevgili arkadaşlar, şimdi de içindekiler bölümü oluşturmaya bakalım. İçindekiler bölümünü elinizde oluşturmak tam bir işkencedir. Ve size saatler, günler kaybettirir. Ama otomatik bir şekilde oluşturduğunuz zaman çok büyük bir vakit kazanmış olursunuz. Tabi içindekiler bölümünü bakın hızlı bir şekilde başvurulardan içindekilere tıklayarak oluşturamayız. Önce bir hazırlık yapmamız gerekiyor. Sizin şu şekilde gelip bir cümleyi kalın yapmanız, evet, bir insan buna bir başlık diyebilir ama Word için bu bir başlık değildir. O yüzden başlıkları tanımlamamız gerekiyor. Word programı neyin başlık olduğunu anlamaz. Bizim ona hangi kelimelerin başlık olduğunu öğretmemiz gerekir. Bunun için de bakın bu şekilde giriş yazıyorum. Bu birinci seviye başlık. Giriş menüsünde bakın başlık stilleri var. Başlık 1 demek en büyük başlık demektir. Buna tıklıyorum. Evet, giriş benim en büyük başlığım. Peki girişten sonra geliyorum mesela bir sonraki sayfada benim araştırmanın amaçları başlığım olsun. Şimdi bu araştırmanın amaçları da yine birinci seviye bir başlık. Daha sonra geleyim ve yöntem diye bir başlığım olsun. Yöntem de takdir edersiniz ki birinci seviye bir başlık. Fakat şimdi yöntemin altında bakın yöntemin altında araştırmanın deseni diye bir alt başlığım olsun. Eğer bu birinci başlığın bir altındaysa artık buna başlık 2 diyeceğim. Bakın başlık 2'ye tıkladığımda dikkat ettiyseniz başlık 3 de açıldı. Bu demektir ki Word size sürekli başlık 3 yazdığınız zaman da 4'e ihtiyacınız olabileceği için başlıkları sürekli açacak. Araştırmanın deseni tamam. Başka ne olabilir burada? Geldik. Araştırmanın veri analizi olsun bir başlığımızda. Bu da yine ikinci seviye bir başlık. Peki başka ne olsun? Araştırmanın geçerlilik ve güvenirliği olsun. Ve güvenirliği. Evet, bu da ikinci seviye bir başlık. Bu şekilde ilerledik. Daha sonra bulgularımız olsun. Bulgular. Peki bulgular kaçıncı seviye başlık arkadaşlar? Tabii ki birinci seviye. Peki birinci seviye bu başlığın altında mesela birinci araştırma probleminin bulguları olsun burası. Bakın bu artık ne olacak? İkinci başlık olacak. Araştırma probleminin şöyle araştırma 1 probleminin bulguları diyelim. Sonra araştırma 2 probleminin bulguları diyelim. Bu da yine ikinci bir seviye başlık. Bir de bunun alt başlığı olduğunu düşünelim. Araştırma 2.1 bulgular diyelim. Şimdi bu da ikinci seviye bir başlığın alt başlığı olduğu için başlık 3 olması gerekir. Hatta buna bir tane daha ekleyelim. Araştırma 2.2 bulgular. Bu da yine başlık 3 ile aynı seviye bir başlık. Buna da başlık 3 diyoruz. Evet, bu şekilde bütün başlıklarımızı oluşturmamız lazım. En son tartışma ve sonuç da diyelim. Sonuç diyelim. Bunu da buraya başlık 1 olarak ekledik. Ve en son kaynakçamıza geliyoruz. Kaynakçamızda ne olması gerekir? Başlık 1 zaten işaretlenmiş. Şimdi arkadaşlar tezimizdeki bütün başlıkları bu şekilde başlık 1, 2, 3, 4 şeklinde mantıklı bir şekilde işaretlememiz gerekiyor. Şimdi artık Word programı neyin başlık olduğunu ve hangi seviye başlık olduğunu biliyor. Yapmamız gereken tek şey başvurulara gidip içindekilere tıklayıp
oradan otomatik içindekiler tablosuna tıklamaktır. Bakın gördüğünüz gibi saniyeler içerisinde bizim içindekiler tablomuzu oluşturdu. Ve uygun bir şekilde birinci başlıklar burada, bir içeride ikinci başlıklar, daha içeride üçüncü başlıklar yer alıyor ve bu şekilde yapmış olduk. Peki hocam bunun başka ne kolaylığı var? Bakın siz bunu bu şekilde yaptıktan sonra danışmanınız size düzeltmeler verecek. Siz bazı düzeltmeler yapacaksınız. Ekleyeceksiniz, çıkaracaksınız. Belki bu başlıkları değiştireceksiniz. Belki sayfa numaraları zaten değişmiş olacak. Peki o zaman yeniden bunları düzenlemek nasıl olacak? Hemen bakalım. Bakın mesela şuraya şöyle ekler yapayım. Bakın yaklaşık bir sayfa kadar kaydırdım. Bu ne demek? Şu anda bütün sayfalar kaydı. Bakın şu anda bütün sayfaların numarası kaydı. Bir. İkincisi şu araştırmanın amaçları başlığında diyelim ki değiştirdim. Araştırmanın problemi yaptım. Bu şekilde değişiklikler yaptım. Peki bunları içindekiler kısmında nasıl düzelteceğim? Çok basit bir şekilde bakın tıklıyorum ve tabloyu güncelleştir diyorum. Yalnızca sayfa numaraları güncelleştir diyebilirsiniz. Eğer sadece sayfa numaralarında değişiklik varsa. Ama biz başlıkları da düzelttiğimiz için tüm tabloyu güncelleştir diyorum. Bakın dikkat edin. Tamam dedim. Gördüğünüz gibi sayfa numaralarını da düzeltti. Araştırmanın amacını da araştırmanın problemi şeklinde düzeltti. Yani elle saatlerce uğraşacağınız, günlerce uğraşacağınız bir düzeltmeyi, bir tez için konuşuyorum, sadece bir saniyede yapmış oldunuz. İşte bu şekilde Word bizim hayatımızı kolaylaştırıyor. Evet arkadaşlar, şimdi de şekiller tablosu nasıl oluşturulur bunu görelim. Şimdi öncelikle yine aynı mantıkla şeklin ne olduğunu, tablonun ne olduğunu bizim tanıtmamız gerekiyor Word'e. Öncelikle bakın resim yazısı ekle kısmına tıklıyorum ve buradan şekilimi, tablomu belirliyorum. Bu bir tablo. O zaman şekil yerine bakın şu listeden tabloyu seçeceğim. Tablo 1 diye otomatik yazıyı oluşturdu. Seçili öğenin üstünde olacağını belirtti. Tamam diyorum. Bakın tablo 1 nokta dedik. Olumsuz değerler dediğimiz zaman bakın o şekli oluşturmuş oldu. Devam ediyorum. İkinci tablo için de yine aynı şekilde geliyorum. Resim yazısı ekle diyorum. Tablo 2 diye otomatik olarak yazıyı yazdı. Tamam diyorum. Tablo 2 nokta olumlu değerler tabloyu oluşturmuş oldum. Bu şekilde ne kadar tablo varsa hepsini oluşturuyoruz. Daha sonra iki de şekil örneği görelim. Bakın burada da geldim. Yine şeklimin altındaki yazıya tıklıyorum. Ve buradan resim yazısına yine geliyorum. Tablo yerine bu sefer şekli seçiyorum. Ve tamam diyorum. Nokta koydum. Bakın gördüğünüz gibi yine bunu oluşturdu. İkinci şeklime geliyorum. Burada da yine resim yazısı ekle diyorum. Şekil 2 dedi. Tamam dedi. Böylece bakın bütün şekil olan, tablo olan yazıları tanımlamış oldum. Ve şimdi sıra geldi şekiller tablosunu ve tabloları oluşturmaya. Tıklıyorum ve buradan şekiller tablosu ekle diyorum. Burada yine çeşitli özellikleri seçebiliriz. Bakın ne istiyorum? Şekiller tablosu mu istiyorum yoksa tabloların listesini mi istiyorum? Şekil istiyorsam şekle tıklıyorum ve tamam diyorum. Gördüğünüz gibi bakın şekiller tablom hazır. Tabloları istiyorsam bu şekilde yine şekiller tablosuna tıklıyorum. Bu sefer buradan tabloyu seçiyorum ve tıkladığım zaman gördüğünüz gibi tablolar da bu şekilde karşımıza çıkmış oldu. Peki diyebilirsiniz ki hocam biz bu stilleri pek beğenmedik. Yani benim üniversitem, benim çalıştığım kurum bu şekilde renkli istemiyor başlığı. Bunu nasıl istiyor? Siyah olsun, kalın olsun. Bunu nasıl düzelteceğiz? Bunları yine giriş bölümündeki stillerden düzelteceğiz. Bakın bu başlık bir mavi olduğu için hepsi mavi çıkacak. Ben bunu değiştirmek istiyorsam sağ tıklıyorum ve bakın şurada değiştir yazan kısma tıklıyorum. Artık stili tamamen değiştireceğim. Başlık 1 tamam ama mavi değil siyah olsun. Yazı kalın olsun. Mesela Times New Roman olsun ve boyutu da 12 olsun.
Yani sizin enstitünüzün istediği özellikler buysa bunları yazıyoruz ve tamamı tıklıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi başlığı düzeltmiş oldu. Aynı şeyi başlık 2'ye, başlık 3'e, başlık 4'e hepsine yapabilirsiniz. Veya şekil ve tablo listenizdeki o özellikleri de bu şekilde değiştirebilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi de sayfa numarası vermeye bakalım. Makalelerimizde ya da tezlerimizde sayfa numarasını nasıl vereceğiz? Ekle menüsü içerisinde sayfa numarasına tıklayıp sayfanın neresinde olması gerekiyorsa, bakın başında mı olacak, yoksa sayfanın sonunda mı olacak, ortalı mı, sağa dayalı mı, sola dayalı mı, bunlara karar veriyoruz. Mesela sağa dayalı altta olsun. Tıkladığımız zaman gördüğünüz üzere sayfa numarasını basit bir şekilde vermiş olduk. Fakat sorun yaşadığınız husus genelde şu oluyor. Hocam bizim çalışmamızda giriş kısımlarında ya da ön söz vesaire kısımlarında Roman rakamları, sonrasında Arap rakamları kullanılması isteniyor. Bunu nasıl yapacağız? Roman rakamlarını çevirince tamamı Roman rakamlı oluyor. Arap rakamlarını çevirince tamamı Arap rakamları oluyor diyorsanız bunun yolu da şudur. Sayfa düzenine geliyoruz ve kesmeler kısmından bölüm sonu veriyoruz. Bakın böylece buraya bir bölüm sonu verdiğim zaman aslında şunu yapmış oluyorum. İlk 4 sayfa başka bir Word dosyası, sonraki sayfalar başka bir Word dosyasıymış gibi iki parçaya bölmüş oldum. İşte şimdi öncesini ve sonrasını farklı biçimlendirebiliyorum. Öncesine geliyorum, tıklıyorum ve yine ekleden sayfa numarasına geliyorum. Sayfa numaralarını biçimlendir diyorum. Bakın buradan şu Arap rakamları yerine Roman rakamlarını seçeceğim. Tıkladım ve tamam dedim. Bakın gördüğünüz gibi bu kısımlar Roman rakamlarına döndü. Peki 4. sayfadan sonra bakın yine Arap rakamlarıyla devam ediyor. Bu şekilde yapabilirsiniz. Peki hocam sayfa numaralarını tamamen kaldırmak istiyorsak evet yine tıklıyoruz sayfa numarasına ve sayfa numaralarını kaldır diyoruz. Gördüğünüz gibi sayfa numaraları kalkmış oldu. Ekle menüsünde başka işimize yarayacak neler var diye bakalım. Denklem ve simge eklemeyi de buradan yapabilirsiniz. Eğer sayısal bir alanda tez yapıyorsanız çeşitli denklemler eklemeniz gerekebilir. Bakın buradan denklem ekle kısmına tıkladığınız zaman istediğiniz denklemi buraya kolay bir şekilde ekleyebilirsiniz. Ve bu denklemler üzerinde değişiklikleri de bakın şu tasarla kısmında yapabilirsiniz. Bu işinizi kolaylaştıracaktır. Peki hocam bazen de klavyede olmayan belli simgeleri eklememiz gerekiyor. Bunları nasıl yapacağız? Ekle kısmına geliyoruz. Bakın simgeye tıklıyorum. Burada belirli hazır bazı simgeler var. Hocam bunların da dışında başka simgeler lazım. Tüm simgelere tıklıyorum. Bakın burada gördüğünüz gibi çeşitli simgeler yer alıyor. Bunlar klavyede çoğu kez olmayan simgeler. Bunlardan istifade edebilirsiniz. Peki hocam daha çok simge lazım. O zaman bakın şu yazı tipi kısmına Wingdings yazacaksınız. Bu yazı fontu tamamen resimlerden ve simgelerden oluşuyor. Yani istediğiniz bir simgeyi bakın buradan tıklayıp mesela ay yıldız eklemek istiyorsunuz. Daha farklı bir simge eklemek istiyorsunuz. Hepsi burada yer alıyor. Ekle dediğiniz zaman, kapat dediğiniz zaman bakın bu simge buraya eklenmiş oluyor. Peki son olarak tezlerde bildiğiniz üzere bizden belirli kenar boşlukları istenir. Yani üstten şu kadar, alttan bu kadar olsun şeklinde. Bunları nasıl düzenleyeceğiz? Sayfa düzenine geliyoruz ve burada kenar boşluklarına tıklıyoruz. Normal ayar zaten budur ama sizden daha farklı ayarlar istenilebilir. O zaman özel kenar boşluklarına tıklıyorsunuz. Ve burada bakın üstten, soldan, alttan, sağdan kaç santim bırakılması gerekiyorsa işaretliyorsunuz. Eğer ciltlettirecekseniz cilt payı bırakabilirsiniz. Mesela 1 santimlik bir cilt payı olabilir. Bu şekilde yatay mı dikey mi olacak bunlar da karar veriyorsunuz. Böylece enstitünün sizden istemiş olduğu özellikleri sağlayabilirsiniz.
Şimdi biraz da tez yazarken ya da makale yazarken danışmanımızla iletişimimizi kolaylaştıran özelliklerden konuşalım. Her zaman danışmanınızla bir araya gelme şansınız olmayabilir. Bazen şehir dışında oluyorsunuz. Bazen bir araya gelmek mümkün olmuyor. Ve böyle durumlarda danışmanımıza makalemizi ya da tezimizi gönderiyoruz. O bize bazı geri bildirimlerde bulunuyor. Bu süreci nasıl kolaylaştırabiliriz? Nasıl verimli bir şekilde kullanabiliriz? Yine Word'de bunu görelim. Şimdi arkadaşlar, diyelim ki danışmanınıza bu dosyayı gönderdiniz. Siz bir öğrencisiniz, hocanıza gönderdiniz ve hocanız da üzerinde bazı değişiklikler yaptı. Şimdi bakın, şu metin içerisinde, hele bir tezi üzerinde birçok düzeltme yaptıysa bunları sizin arayıp tarayıp bulmanız mümkün değil. Hoca ne yaptı, neyi düzeltti, ne yaptı acaba diye kara kara düşünmenize gerek yok. Bunu nasıl yapacağız? Bakın, gözden geçir kısmında değişiklikleri izle özelliği var. Bunu açıyorum. Bu böyle bir dedikoducu gibi hocanın her yaptığını size söyleyecek. Mesela bakın, geldim giriş kısmını, mesela bu başlığı diyelim ki siyah değil de kalın değil de normal olsun istiyorum. Bakın, hemen normale gönderdim ve yazıyor, bakın yazı tipi kalın değil diyor ve yaptığım düzeltmeyi burada size söylüyor. Sonra geldim buradan, mesela rengini kırmızı yaptım, bunu söylüyor. Ya da geldim şurayı tamamen sildim. Bakın, sildiklerimin üzerine yapıyor. Eklemeler yapmış olabilirim. Araştırma önerisi diye bir yazı ekledim. Bakın, bunu burada gösteriyor altı çizili şekilde. Yani hocanız burada hangi düzeltmeyi yapıyorsa, neleri yapıyorsa sizin burada görme şansınız var. Bütün eklemeler, çıkarmalar vesaire hepsi burada görünecek. Peki hocanız size bunu gönderdikten sonra ne yapacaksınız? Evet, bu süreçten sonra veya sizin yaptığınız değişiklikleri de hocanızın görmesi açısından önemlidir bu. Hocanıza bir şeyleri düzeltip gönderiyorsanız da yine bunu yapın. Yani hocanız tutup da acaba ne yaptı, neleri düzeltti diye her şeyi baştan sona okumak zorunda kalmasın. Sadece sizin yaptığını düzeltmeleri görsün ve onlar üzerinden karar versin. Diyelim ki bunu yaptınız ve gönderdiniz. Bakın, hocanızın tek yapacağı şey kabul et ve reddet demektir. Şimdi en başa geldim. Geldim ve diyorum ki, bakıyorum başlık kalın değil. Bunu reddedebilirim. Diyeceğim ki hayır, reddediyorum bunu. Kalın olması gerekirdi. Evet, bunun da kırmızı olmasına gerek yok. Bunu da reddediyorum. Evet, bu paragraf aslında gereksiz. Bunu silebiliriz. Kabul et diyorum ve bakın siliniyor. Yani siz onay verdikten sonra kabul et ve reddet şeklinde son şekli verebiliriz. Evet, araştırma önerisi şeklinde bir kelime eklenebilir. Kabul ettim. Hayır, buranın çıkarılmaması lazım. Burası önemli bir husus. Reddettim. Bu şekilde ilerliyorum. Gördüğünüz gibi kabul et ve reddet diyerek çalışmayı birlikte gözden geçirmiş oluyoruz. Peki hocam, silmeden bunu nasıl yapabilirim? Evet, şu önceki ve sonrakine tıklayarak, bakın herhangi bir işlem yapmadan da düzeltmeler arasında ilerleyebilirsiniz. Ve bütün bunlar bittikten sonra tekrar değişiklikleri izleye tıklıyoruz ve artık değişiklikleri izlemeyecektir. Bundan sonra yapılan değişiklikler, bakın eklemeler yaptım. Hiçbir şekilde bunları söylemiyor. Normal bir şekilde ekliyor. Peki bunu unuttuysanız ne olacak? Yani hocanıza göndermeden önce değişiklikleri izleyi açmadınız ya da hocanız açmadı. Öğrenciniz değişiklikleri izle yapmadan size göndermiş. Eyvah, bu kadar değişikliği nasıl düzelteceğiz demiyoruz. Bunun da bir çözümü var. Bunun çözümü de şu arkadaşlar: karşılaştırma yapmak. Yani siz iki dosya arasındaki değişiklikleri karşılaştırabilirsiniz. Buna tıklıyorum ve karşılaştır diyorum, bakın. Şimdi burada özgün belge. Tıklıyorum, bakın özgün belgem benim. Şöyle bakalım. Özgün belge. Evet, özgün belge bu. Word etkili kuruma atıf yap. Peki gözden geçirilmiş olan belge hangisi? Buna da tıklıyorum. Bakın, bu da hocadan gelen adlı dosya. Bu da gözden geçirilmiş belge. Ve tamam diyorum.
Evet diyorum. Bakın gördüğünüz üzere artık iki dosya arasındaki farkları bana bu şekilde gösteriyor. Yine aynı şey oldu. Yine iki dosya arasındaki farklar nelerse bana gösterdi. Buradan da iki dosya arasındaki farkı görüp istediğiniz şekilde kabul et, reddet diyebilir ve son şeklini verebilirsiniz arkadaşlar.